Analog fotoğrafçılık estetik bir hobi olarak görünmeye devam ediyor. Ancak bunun maliyetleri artık baş edilemez durumda. Dürüst olalım, işte film fiyatları, banyo maliyetleri, makine piyasası artık eskisi gibi değil. Şimdi sıfır mağduriyetle Anıl'a başlama rehberi yapmak istedim. Bu videonun içerisinde hem ekipmanlarla ilgili hem filmin banyo teknikleriyle hem de fotoğrafçılıkla ilgili bazı bilgilere yer vereceğim. Ve sıfırdan bu işe nasıl başlarsınız? Bu işi nasıl hayatta tutarsınız? Elinizde hangi malzemeleri tutmalısınız? Makineye aldım, bozuk çıktı. Filmim tamamen yandı, ne yapmalıyım gibi soruların cevabı olacak. Paranıza ve emeğinize yazık olmasın. İşin fiziğini de kimyasını da şimdi konuşacağız. Şimdi en iyi 35 mm film hangisi diye bir soru var. Ama buna geçmeden önce biz aslında neyle uğraştığımızı biliyor muyuz? Fotoğraf tarihi anı yakalamak üzerine kurulu kavramdan ibaret değil. Aslında saf fizik ve kimya. Film dediğimiz rulo, üzeri gümüş halojenür adını verdiğimiz ışığa duyarlı kristallerle kaplanmış 35 mm genişliğinde bir asetat şerit. Deklanşöre bastığınızda bir anı dondurmazsınız. Aynı zamanda saniyenin çok küçük bir anında ışığın o plastik parça üzerinde bir yanık izi oluşturmasını sağlarsınız. Elinizdeki makine 150 yıllık bir kimya deneyinin bir parçası aslında. Aslında bir laboratuvar aleti. Eğer bu ciddiyeti kavrarsanız o zaman ekipmanlara da filme de gerekli değeri vermeye başlarsınız. Peki hangi analog makineyi almalısın? Sosyal medyada gördüğümüz işte birilerinin elinde bazı makineler var. İlk başta o makinelere yöneliyoruz. Yani bu yaklaşım doğru değil. Tek çekimlik astronomik rakamlara almanıza gerek yok o makineleri. Bu iş teknik bir iş. Araştırmak gerekiyor. Piyasada ciddi iki mekanik sistem var. SLR. Diğeri de rangefinder. Rangefinder makinelerde vizör ve lens birbirinden bağımsızdır. Normalde SLR'ların ortasında bir ayna sistemi vardır. Lensten gelen görüntü o ayna sisteminden vizöre yansır. Vizörden de biz görürüz. Ama rangefinder'larda lensten gelen ışık filmin yüzeyine düşer. Vizörden baktığınızda lensin gördüğü görüntünün biraz yukarısını görürsünüz. Gördüğünüz şeyi çektiğinizi hissetmeyebilirsiniz. Giriş seviyesinde bir şey almak istiyorsanız bence SLR'dır. Lensini takıp çıkarabildiğiniz, vizörden baktığınızda tam olarak nereyi çektiğinizi gördüğünüz makineler SLR'lar. Mesela Canon AE1'ler ya da Pentax K1000, Olympus OM1, Praktika'nın MTL3'leri falan olabilir. Burada verdiğim isimlere takılı kalmayın. Sonucunda üretimde olmayan makineler olduğu için temizini bulduğunuz makineye odaklanın. Bu söylediğim makineler tam mekanik SLR'lardır. Tamir olma olasılığı daha yüksektir. Şimdi makineleri internetten sipariş etmeyin. Çünkü en az 40 yıllık makineler bunlar ve işte tornavida çiziği olabilir, yalama olmuş olabilir. Vidalar fazlasıyla kurcalanmıştır öyle bir makine. Otomatik bir özelliği olan ya da pozometresi için pil kullanan bir makine varsa onun pil yuvasını açın. Bir oksitlenme varsa içerisindeki tüm elektronik devrelerde o oksitlenmeyi görebilirsiniz. Pozometresi doğru çalışmayabilir ya da otomatik film sarmayabilir makine. En iyi tercih tam mekanik sistemler. Bu kadarcık pili olan, sadece pozometreyi çalıştırmak amacıyla kullanılan elle sarmalı makineleri tercih etmeniz iyidir. Ben size birkaç tane makine ismi verdim. Nikon FM10 kullandım ben uzun zaman. O plastik bir makinedir. Eğer temizinden bulabiliyorsanız Nikon'un F1'leri vardır. Şimdi makinelerdeki kronik sorunlarımız ne? Bir ışık kaçağı testi yapabilirsiniz. İleride şey dememeniz için. Fotoğrafımın kenarında turuncu lekeler var. Filmimin kenarından bir beyazlık var. Bu soruların cevabı da ışık kaçağıdır. Yani bir yerden makine ışık alıyor. Filmi pozluyordur. Bu pozlanma da filminizin üzerinde lekeler yapıyordur. Turunculaşma yapıyordur. Işık kaçağı var mı makinede? Makinenin arka kapağını açıyorsunuz. İçerisinde kapağın oturduğu yerlerde bir boşluk var mı? Kapak sallanıyor mu? Kapakta çatlak var mı? Kapak tam oturuyor mu? İçerisindeki yalıtım süngerleri vardır. Yalıtım süngerlerine bakın bazı makinelerin. Yani bu contalar eriyor ve bayağı kötü bir kıvama geliyor. Dolayısıyla da içeri ışık süzdürüyor. Bir makinenin içi tam karanlık bir ortamdır. Filmin özelliği de ışık gördüğü zaman emmesidir, kararmasıdır. Bunu tam karanlık bir ortamda yapması gerekir. Makine alırken bir diğer tehlike de mantar, fungus tehlikesi. Fotoğrafların puslu ve kontrastsız çıkmasının nedenlerinden biri bu. Muhafaza edildikleri yer eğer nemli bir yerse bu lenslerin içerisinde mantarlar oluşuyor. Bu mantarlar da sizin fotoğrafınızda puslu bir görüntü oluşturuyor. Lensin içerisinde mantar var mı? Buna da nasıl bakacaksınız? Lensi gövdeden çıkaracaksınız ve önüne iyi bir ışık kaynağı koyacaksınız. İçerisine bakacaksınız lensin. Acaba var mı yok. Eğer örümcek ağı varsa, kılcal lekeler varsa o lensi tercih etmeyeceksiniz. Hatta bazı lenslerin içerisinde çeşitli canlılar bile olabiliyor. Şimdi bir diğer maddemiz de şu. Prime lens. Prime lens ne demek? Sabit lens demek. Yeni başlayanların en büyük yanılgısı ekipman dizmek. Yani
Bir makine alıyorsunuz, yanına bir geniş açı alayım, bir zoom lens alayım falan. Aslında buna hiç gerek yok. Yani fotoğraf konusunda da kendinizi eğitmek istiyorsanız bir tane prime lens size yeterli olur. O da 50 milim bir lens alın. İnsan gözünün perspektifine en yakın lens 50 milim. Prime lens alınca şöyle bir şey var. Çekeceğiniz objeye yaklaşmanız gerekiyor. Bu eğitiyor sizi. Fotoğrafın biraz da yaklaşmakla alakalı bir şey olduğunu anlamaya başlıyoruz. Sadece bir öneri, başka bir meseleniz varsa sizin tercihiniz. Çok yaratıcı bir şeyler yapmak isteyenlerin önünü de kapatmak istemem. Bir başka konu da fotoğrafın fiziği. Pozlama üçgeni. İleride neden fotoğraflarım karanlık çıktı, neden bu fotoğraf bulanık çıktı dememek için pozlama üçgenini bilmek gerekiyor. Fotoğraf makinenizin bir karanlık oda, bir kapısı var ve bu kapıda lens, sizin lensiniz. İçeriye tam kararında bir ışık almak için 3 tane değişkeni kontrol etmemiz gerekiyor. Bunlardan biri diyafram. Diyafram kapının ne kadar ardına kadar açıldığıdır. Yani kapıyı açıp kapadığınızı düşünün. O kapı ne kadar ardına açılıyor ya da ne kadar aralık kalıyor. Buna diyafram diyoruz. Eğer kapıyı tam açarsanız f1.8, belki başka lenslerde, lensten lense de değişir bu f değeri. F ile kodlarız bu diyaframı. 1.8'e alırsanız, yani kapıyı ardına kadar açarsanız, o zaman arka planınız bulanıklaşır ve daha fazla ışık alırsınız. Ama kapıyı biraz kapatırsanız, yani diyelim f16 olsun bu da, o zaman daha az ışık alırsınız içeriye ve arka planınız daha net olur. Bu diyafram konusu hem arkadaki bulanıklığı, yani alan derinliğini, hem de içeriye ne kadar ışık aldığınızı belirler. İkincisi enstantane, yani perde hızı. Enstantaneyi de bu kapı örneğinden gidersek, bu kapıyı ne kadar süre açık bıraktığımızdır. Yani kapıyı saniyenin 1/1000'i hızda açıp kapatırsanız o anı dondurursunuz. Kapıyı 1 saniye boyunca açık bırakırsanız makine titrer, giren ışık objeleri çizer, fotoğrafınızda hareket netsizliği oluşur. Pozlama üçgeninin bir diğer konusu da ISO. Filminizin duyarlılığı. Ne kadar grenli olacağı. Bunu da odada şuna benzetebiliriz. Duvarın hassasiyeti. Yani siz o kapıyı açıp kapatıyorsunuz, kapının açık kalıp kalmama süresini belirliyorsunuz ya. Bu arada duvarın bir ışık alma hassasiyeti olsun. Buna da ISO diyelim. Analogda ISO, filmin üzerindeki gümüş taneciklerinin boyutudur. Karanlık ortamlarda yüksek ISO kullanılır, mesela 3200, ama gün ışığında daha düşük ISO kullanılır, ISO 200. Eğer yüksek ISO kullanırsanız, bu gümüş tanecikleri büyük olduğu için aralarındaki boşluklar da büyür. Büyük boşluklarda gren yapar. O yüzden de yüksek ISO'lu filmlerde çekim yaparken grenli fotoğraflar elde etmiş olursunuz. Pozlama üçgeninde bu 3 değeri ortama uygun ayarlarsanız teknik olarak doğru bir fotoğraf çekmiş olursunuz. Fotoğrafta manuel olarak nasıl çalışılır bunu söylüyorum bu pozlama üçgeniyle. Ama eğer otomatik bir makineniz varsa ya da diyafram öncelikleri olan, modları olan makineniz varsa, bu bilgiyi zaten makineniz ortama göre kendisi ayarlayacaktır. Ama dediğim gibi 40 yıllık makinelerle uğraştığımız için manuel modu öğrenmeniz iyidir. Aynı zamanda bu fotoğrafçılıkta da işinize yarayacaktır. Daha sonrasında eğer dijitale geçmeyi düşünürseniz, o zaman bu bilgi sizin için önemli bir bilgi olur. Işığı okumanızı sağlar. Pozlama üçgenini kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Peki bu doğru ayarları nasıl bulacaksınız? Tahmin ederek bulamazsınız. Bir pozometreye ihtiyacınız vardır. Makinenizin içinde vizörden baktığınızda eski makinelerde genelde solda veya aşağıda pozometre vardır. Doğru mu pozluyorsunuz yoksa yanlış mı pozluyorsunuz? Bu bilgiyi verir. Eğer pozometresi yoksa bir makinenin ya da çalışmıyorsa, o zaman telefonunuza Light Meter gibi bir uygulama indirebilirsiniz. Mesela beni çekeceksiniz. Benim üstündeki ışık değerlerini oku ve size kullandığınız filmin ISO'suna göre doğru diyafram ve enstantane değerlerini verir. Siz de ona göre makinenizde ayarlarınızı yapar, çekiminizi yaparsınız. Şimdi patlama diye bir konu var. Siz eğer beyaz değerlere göre makinenizi ayarladıysanız, o zaman siyahlarınız çok karanlık çıkabilir. Ya da siyahlara göre ayarladıysanız beyazlarınız o zaman patlayabilir. Patlamak ne demek? Olması gereken değerin üzerinde bir değer çekilmiş demek. Dijitalde bazı şeyleri kurtaramayabiliyorsunuz. Artık yeni makinelerle ve yeni formatlarla beraber bu daha kolay. Ama analogda şöyle bir şey var. Beyaz değerleri, gün ışığı ya da gökyüzü değerleri düşürerek kurtarabiliyorsunuz. Ama siyah çıkmış bir yeri açarak Photoshop'ta ya da başka bir uygulamada kurtaramıyorsunuz. Fazla pozlanmış bir filme düşürmek çok daha kolay. Bir
Ek bilgi. Bir diğer konu da disiplin ve konu seçimi. Şimdi ekipmanı ve pozlamayı anladık. Peki vizörden bakınca ne göreceğiz? Analog fotoğrafta deklanşöre basmadan önce neyi nasıl çekeceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Yani gündüz bir sokak fotoğrafı çekmekle gece konser çekmek arasında analogda büyük bir fark var. Gün ışığında sokaktaysanız 100-200 ISO'lu bir film tercih ederek çekebilirsiniz o fotoğrafı. Konser fotoğrafı çekecekseniz daha yüksek ISO'larda film tercihi yapmanız gerekir ve tamamen farklılaşır. Ekipmanınız değişir, filminiz değişir. Dolayısıyla her şey değişiklik gösterir. Çünkü ışık kısıtlıdır. Işığın az olması banyo ve tarama aşamasında telafisi olmayan az pozlanma, çamur gibi karelere yol açar. Bu yüzden gece çekimlerinde 800, 1600 hatta 3200'lere kadar film tercih edilebilir. Ve açık diyaframlı bir lens tercih edilmelidir. 1.4, 1.8. Çekeceğiniz konu ve zaman cebinizdeki filmi ve lensi doğrudan etkiler. Her karenin bir maliyeti var analog fotoğrafta. Yani deklanşöre basarken üzerinde düşünmeniz gerekiyor. Temel kompozisyon kurallarını uygulamanız gerekiyor. Ana objeyi her zaman ortaya oturtmak yerine farklı görsel anlatım teknikleri bulmanız gerekiyor. Mesela bununla ilgili bazı kurallar var. Araştırılabilir. Üçler kuralı. Altın oran var. Yeni başlayanlar için bir trik. Işığı direkt arkana al vardır ya. Işığı arkanıza alıp dümdüz bir fotoğraf çekmek yerine biraz daha yandan çekip objenin dokusunu ve formunu ortaya çıkaracak bazı şeyler yapılabilir. Analog fotoğrafçılığı ya da genel olarak fotoğrafçılık dediğimiz şey ışığın nereden geldiğini anlamaktır ve buna göre konumlanmaktır. Yeni başlayanlar için siyah beyaz filmin olması gerektiğine inanıyorum. Analoğa başlıyorsanız ilk siyah beyaz çekin derim ben. Çünkü renk dediğimiz şey dikkat dağıtıcı bir unsur. İyi bir fotoğrafın çoğu zaman ışığı ve gölgesi iyidir. Renkleri çok iyi olmayabilir ama ışığı ve gölgesi iyidir. Işığı ve gölgeyi net görebildiğimiz siyah beyaz fotoğrafı kullanmamız gerekiyor. Mesela Ilford'un filmlerinden alınabilir. Siyah beyaz film fotoğrafın iskeleti. Saf ve doğrudan ışık. Şimdi kompozisyonu ve ışığı en iyi ayarlamanın yolu da bu bence. Yani bu romantik bir tercih değil. Bu aslında teknik olarak bir şeyleri öğrenmenin yolu bence. Diğer konu da banyo süreci. Bir yere mi göndermeliyiz yoksa evde mi banyo etmeliyiz? Filmi bitirdiniz. Önünüzde iki yol var. Bunlardan biri filmi banyo eden bir yere göndermek. İkincisi de evde kendiniz yıkamak. Yani bir laboratuvara kargolayacaksınız. Daha sonra filmi de sizin mailinize gönderecek. Şimdi laboratuvar kolaydır ama risklidir. Bayat bir kimyasal ya da tarama makinelerinin çizik olması gibi unsurlar vardır. Ve bunları Photoshop'la da kurtaramaz. Bunu göze almanız gerekiyor. Bu riski sıfırlamanın yolu siyah beyaz filmi evde yıkamak. Hem siyah beyaz fotoğrafı öğret hem de bir yandan siyah beyaz filmi evde yıkamak kolaydır. Solüsyonlarını almak da kolaydır. Siyah beyaz bir film aldınız, çektiniz, daha sonra eve geldiniz, yıkayacaksınız. Nasıl oluyor bu? İlk önce makinenizin içindeki filmi ışık görmeden film yıkama tankına aktarmanız gerekiyor. Bunun için de bir karanlık çadır almanız gerekiyor. Ya da çok karanlık bir ortamda, gerçekten karanlığından emin olduğunuz bir ortamda değiştirme işlemini yapmanız gerekiyor. Film banyosu 3 aşamadan oluşuyor. Geliştirme, durdurma ve sabitleme. Bunların hepsinin ayrı kimyasalları var. Bu kimyasalları kullanarak filminizi yıkayabiliyorsunuz. Evde siyah beyaz film yıkamakla ilgili bir video yapmıştım. Aşağıya bırakırım. Nasıl bir set kurabilirsiniz? Kendiniz bulabilirsiniz bunları. Ve diğer madde bayat film konusu. Üzerinde son kullanma tarihleri vardır filmlerin. Son kullanma tarihlerine göre filmin üzerindeki gümüş taneciklerinin etkinliği azalmış ya da çoğalmıştır. Tarihi geçmiş filmler ucuza satılır. Bu ucuza satılan filmlerin ne çıkartacağı belli olmaz. İşte renkliyse eğer bazı turuncuları çok güzel çıkartabilir. Bir romantizmi vardır bu işin yani. Bazı yeşiller fazla doygun çıkabilir. Bayat filmin ne getireceği konusunda pek bir fikrimiz olmaz. Bayat filmden bence uzak durulmalı. Yani ne çekeceğinizi, nasıl çektiğinizi bildiğiniz bir dünyada iyi fotoğraf üretebilirsiniz bence. Bu yüzden de bu bir kumardır. Yani bayat filmi aldım, çekeyim bir deneyeyim. Ne çıkacaksa okey. Güzel de oluyor. Sürpriz sonlu falan. Bunu seviyorsanız eğer bu da okey. Ama fotoğrafı öğrenmek istiyorsanız bayat film alınmamalı. Aslında kimyası bozulmuş bir materyal kullanıyorsunuz. Film çorbası denen bir şey var ve bu ilginç. Bir kumar. Bundan keyif alıyor olabilirsiniz. Hiçbir şey diyemem. Ben hiç yapmadım. Yapmak da istemem açıkçası. Sadece filmin üzerindeki granleri, tozları severim ben mesela. Ayrıca yeni bir makine aldıysanız bayat film tercih etmeyin kesinlikle. O makinenin doğru çalışıp çalışmadığını en iyi anlayacağınız yer tarihi geçmemiş bir film alarak, onu kullanarak, onda çekim yaparak
gözlemlemektir. Filmin üzerinde parlaklık var mı? Film fazla mı pozlanıyor, az mı pozlanıyor? Aslında doğru pozladığınıza inandığınız bir film çok mu açık çıktı ya da karanlık çıktı? Bunların hepsinin cevabını bayat olmayan bir filmden anlayabilirsiniz. Analog fotoğraf dünyasında şöyle bir soru var. Filmim neden boş çıktı? Birçok değişkeni olabilir. Buna teknik bir otopsi yapmak gerekiyor. Sizin filminizin kenarındaki yazılar çıktı da içi mi boş çıktı? Yoksa kenarındaki yazılar da tamamen silinmiş miydi? İşte kenarındaki yazılardan kastım şu: Kodak, Ilford falan yazıyor ya. Filmin kenarındaki yazılar net bir şekilde okunuyorsa o zaman burada bir laboratuvar hatası yoktur. O zaman sizin pozlamanızla ilgili, o pozlama üçgeni dedik ya, orada bir hata vardır. Ya da film tam olarak sarmamıştır. Makinede hata olabilir. Sarma kolu dediğimiz bir şey var makinede. Filmi tutar, daha sonra çeker. Bu sarma kolunu çektiğimiz zaman film dişlilere oturur ve o dişliler filmi çeker. Eğer sarma kolunuzda sorun varsa filmi hiç sarmamışsınızdır belki. Filmi pozlayamamışsınızdır, boşluğa çekmişsinizdir. Bu da filmin boş çıkma nedenlerinden biri. Başka boş çıkma nedenleri de var filmin. Negatifiniz simsiyah çıktıysa eğer, o film açıkta kalmıştır, pozlanmıştır. Tüm gümüş tanecikleri pozlanmıştır. Filminiz bomboş çıktıysa banyo süreçlerinde bir sorununuz olmuş olabilir. Ya hiç çekilmemiştir o film, hiç pozlanmamıştır, hiç gün ışığı görmemiştir. Ya da banyodaki bir sorun buna neden olmuştur. Bu kenarındaki yazılar konusuna göre de her şey değişir. Banyo sürecinde sorun yoksa filmi hiç sarmamış olabilir. Sarılmadığı zaman üzerine ışık düşmez. Kenarındaki yazılar çıkar ama içerisindeki görselleri göremeyiz. Çünkü zaten oraya hiç görsel olarak bir şey okutmamışız. Oraya bir ışık düşmemiş. O gümüş tanecikleri ışığı soğurmamış, emmemiş. Başka nedenleri de olabilir bu filmin boş çıkmasının. Ama temelde banyodaki sorun, pozlama üçgenindeki ISO, diyafram, enstantane üçlüsünün doğru ayarlanmamış olması, filmin sarma kolunun doğru çalışmaması, makinenizin bir yerinden ışık alıyor olması gibi sorunlar filminizin boş çıkmasına neden olabilir. Bir diğer konu da arşivleme zaafları. Şimdi filmleri aldınız, çektiniz, yıkadınız, arşivlemeniz gerekiyor. Bir fotoğrafa bir zaman bakarsınız, çok da değerli görmezsiniz o fotoğrafı ama bir süre sonra o fotoğrafın aslında iyi bir fotoğraf olduğunu düşünebilirsiniz. İyi arşivlemeniz gerekiyor bu negatifleri. Siz eğer laboratuvara gönderiyorsanız kanması için, laboratuvardan gelen filmleri zarflara koyuyorlar ya da bir kutunun içerisine konuluyor. Ya kıvrılıyor o filmler ya da üst üste bindiği için birbirini çiziyor. Sizin pergaminine geçmeniz gerekiyor. Negatif dosyalama sayfasına geçmeniz gerekiyor ya da bunu almanız gerekiyor en başta. Filmleriniz geldiği zaman onları altılı şekilde kesip o pergaminlerin içerisine koyup o şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Banyonuzu eğer kendiniz yapıyorsanız ve taramanızı da kendiniz yapıyorsanız, bu arada tarama konusuna da geleceğim. Bu negatif dosyalama sayfalarına sahip olmanız iyi olur. Negatif dosyalama sayfasının üzerine yazdığınız bir kodu bilgisayarınızda da arattığınız zaman o dosyanın taranmış şeklini bulabilirsiniz. Şimdi taramadan bahsettik. Taramayı yapacağınız bir tarayıcı almanız ya da film tarama çözümlerine bakmanız gerekiyor. Dijital bir makineden çekebildiğiniz bir kutu şeklinde üretilen film tarama çözümleri var. Ya da bir tarayıcı alabilirsiniz. O tarayıcının film takma kasetleri oluyor. O kasetleri filminizi takıyorsunuz. İstediğiniz DPI değerinde tarayabiliyorsunuz. Büyük baskılar yapabiliyorsunuz ondan. Şimdi hızlı bir özet yapacak olursak, her şeyin detayına girmeden bazı şeyleri söylemek istiyorum aslında. İlk makinem ne olmalı? İlk makine tam mekanik bir makine olmalı. Ve bu makine tamir edilebilen 50 mm lensli bir makine olabilir. Fotoğraflarım neden hep bulanık çıkıyor? Fotoğrafların bulanık çıkmasının nedeni ya enstantane hızı düşüktür ya da lenste bir sorun vardır, lenste bir mantar sorunu vardır. O yüzden olmuş olabilir. Ya da makineniz ışık almış olabilir. Filmi makineye taktıktan sonra eğer o dişlilere tam oturmadıysa, dişli sarma koluna tam oturmadıysa, bu da filminizin boş çıkma nedenlerinden biri olabilir. Renkli filmle analoga başlamak mantıklı mı? Olabilir. Ama siyah beyaz film kullanırsak ışığı daha iyi anlarız. Işığın nereden geldiğini, nereye vurduğunu, ne kadar fazla olduğunu, az olduğunu, kompozisyonu da net görmenizi sağlar. Işık gelen yer nasıl oluyor? Hangi objelerin üstünde ışık nasıl bir etki gösteriyor? Bunların hepsini öğrenmek için siyah beyaz film daha mantıklı. Şimdi bu videodaki sistematiği tam olarak uygularsanız eğer, mağduriyet yaşamadan bütçenizi
israf etmeden analog fotoğrafa tam olarak bilinçli bir şekilde hakim olabilirsiniz. Bunu şey için söylemiyorum. Ben harika yaptığım için söylemiyorum. Denediklerinden yola çıkarak sizinle paylaşmak istediğim bilgiler bunlar. Analog fotoğraf pahalı bir süreç. Yani burada deneme yanılma sürecini en aza indirmemiz gerekiyor. Umarım sizin için de faydalı oluyordur. Sizin de karşılaştığınız teknik sorunlar ya da sormak istedikleriniz varsa yorum yapabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Bu videoyu eğer yararlandıysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda analog fotoğraf oynatma listesinden tüm bu videoları da görebilirsiniz. Bu kanalda başka videolar da üretiyorum. Eğer ilginiz varsa biraz fotoğrafçılığa ve görsel anlatıma abone olmanız hem size hem de bana iyi gelir. Hoşçakalın.